Selam. Merhaba. Biz yine yollara düştük. Sabahın 4'ünde yine uyandık. Evet. Saat 5'te Cartagena'da otobüse bindik. O bizi Santa Marta'ya getirdi. Şimdi de Santa Marta'dan Palermo'ya gidiyoruz. Palomino'ya gidiyoruz. Palermo'ya gidiyoruz. Yolda geçen otobüs, yani şeydekiler yardımcı oldu bize. Yoldan geçen bir otobüsü durdurdular, ona bindik. Buna da 24.000 peso ödedik. Öbürüne de kişi başı 60.000 ödedik. Oraya 120.000, buraya 24.000 peso ödemiş olduk. Bir günlük bütçemiz yine yola gitti. Maalesef. Otobüs enteresan ama şu an. Yanımda churrosçu abi var, uyuyor. Churros satıyor. Zor tutuyorum kendimi yemek için churroslarını göstereyim size şöyle. Bak uyuyor abi. Churroslarını yiyeceğim. Öyle işte, Palomino'ya gidiyoruz. Biraz uzun kalmayı hedefliyoruz orada. Sürekli seyahat yoruyor, çantalar ağır. Bakalım, orayı da seveceğimizi düşünüyoruz. Hippi köyü diye de geçiyor. Evet. Güzel görünüyor olacak bence de. Evet dedim, su içmem lazım. Ben de evet demiştim. Bundan sonra evet ve aynen dediğimizde birer su içiyoruz. O zaman orada görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Biz dün Palomino'ya geldik. Hostelimizi bulduk, yerleştik. Biraz uyku, dinlenme. Akşam Türkiye'den arkadaşlarımızla buluştuk. Yani onlar buradaymış, bize yazmışlardı. Onlarla iletişime geçtik. Geldik, onlarla güzel vakit geçirdik akşam. Çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. Evet, çok tatlı insanlar. Onlarla güzel vakit geçirdik. Yerlilerin müzik yaptığı bir bar vardı. Oraya gittik. Baya eğlenceliydi yani. 6 hours later. Şimdi hosteli göstereyim size. Bakın, hostelin girişi burası. Mutfak burası. Ortak alan burası. Burada 3 tane kedi, 1 tane köpüş var. Şurada havuzumuz var. Bunlar odalar. Burada banyolar. Şurada da açık, denizden gelince kumları üstümüzden atmak için duş yapmışlar. Burası da odamız. Biraz yine dağınık. Çok eşya olunca böyle oluyor. Burada hamamımız var. Şimdi biz buraya 50.000, 52.000 yaklaşık Kolombiya pesosu ödüyoruz. Biz Bogota'da 2 kişi toplam 70.000 ödedik. Cartagena'da da toplamda işte 60.000 peso falan ödedik. Böyle yazlık yer için iyi. Normalde özel odalar bu kadar ucuz olmuyor. Burayı Airbnb'den bulduk ama hostel burası. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Denize gideceğiz sonra. Biraz fazla kalmayı planlıyoruz burada. Isra bayıldı. Ben bayıldım buraya. Evet, bir de şu an mesela özel oda kiraladık ama özel odada kalıyoruz ama resmen bütün hosteli kiralamış gibiyiz. Bizden başka hiç kimse yok. Bir çalışan var, onu da akşam bir kere gördük. O kadar. Hafta sonu galiba Kolombiyalılar akın ediyormuş buraya ama. Bugün Cuma günü büyük ihtimalle gelmeye başlarlar. Hostelimiz güzel. Tek başımızdayız. Havuzumuz var. Mutfağımız var. Şimdi mutfağa geçip kahvaltı hazırlayacağız. Mutfağımız da böyle. Bunları aldık. Bakın, moka potumu getirdim yanımda. Şimdi kahve yapacağım. Ve moka potlu kahvem de olmak üzere. Baksanıza. Miko. Kahvaltı gösterelim. Biberli yumurta yaptık. Lavaşımız var. Ananas reçelimiz var. Böğürtlen reçelimiz var. Peynir, domates, kapya biber, salatalık, kahve, kola. Miko. Havuzbaşı bu arada, havuzbaşı Evet. kahvaltısı. Hostel bize ait olunca kapattım hosteli ısrar için. Koca yürekli Mert. O zaman bize afiyet olsun.
Şimdi plaja geldik. Evet, çok dalgalı. Okyanus işte. Karayipler dediğiniz şu. Şöyle gösterelim. Baya dalgalı, zaten surf falan yapılabiliyormuş yani, o kadar dalgası var. Evet, bayağı surf tahtaları kiralayan yerler var. Akşamleyin, sabahleyin surf yapan kişiler var. Çok uzakta var, çıkmaz. Şurada surf dersleri verilir falan yazısı var. Ya ortam güzel ama şimdi Türkiye'deki denizleri, plaj kültürünü falan düşününce hangisi daha iyi derseniz Türkiye daha iyi kalıyor. Türkiye'deki denizler bence 10 numara. Yüzecek çok koy var, deniz var, çok güzel. İşte Akdeniz çok iyi, daha sıcak. Ege'nin suları soğuk, ben severim. Çanakkale'nin oralar falan, Bozcaada, Gökçeada 10 numara denizleri var bence. Bence Türkiye'de yüzmek daha keyifli. Evet ama buranın da doğası güzel. Adamlar hiçbir şekilde bozmamış. Yani beton, asfalt, yol, her yer doğal şekilde bırakmışlar. Buranın da o artısı var diyebiliriz. Geldik böyle dinleniyoruz. Oh mis. Plajda yine satıcılar var. İşte bir abla geldi şuraya yanımıza. O kola satıyor, bira satıyor. Orada yemek işte meyve satanlar var. Çok şeker ortam ya. Güzel, sevdik. Evet. Dinleniyoruz. Birazcık dinlenelim böyle. Bugün havada kapalı. Yağmur yağdı, durdu. Hava da böyle esiyor, güzel, serin. Çok güzel esiyor, evet. O basan sıcaklık şu an yok. Tatlış. Tatil modundayız yani şu an. Birazcık çantalarsız böyle kalarak dinleneceğiz. Bu arada burada çok fazla şey var. Avrupa'dan, işte yurt dışından gelen genç turist var. Dediğimiz gibi hippie köy olarak anıldığı için insanlar daha bohem hayat için geliyorlar buraya. Böyle rahat takılıyorlar. Biz de rahat takılıyoruz. Evet, şeyi düşünmeden çantamız çalınacak mı ya da içindekilere dikkat edelim, arkadan takip mi ediliyoruz falan derdi olmadan rahat, kafamız rahat yani. Burada suç oranı falan da çok düşükmüş bu arada. Yani sorun olmuyormuş genelde. Öyle. Bilin bakalım neredeyiz? Neredeyiz? Komşu hosteldeyiz. Ama önemli nokta bu değil. Önemli nokta ne? Ney? Burada gözleme yapan birisi var. Zozan. Arkadaşlarımın siparişlerini yetiştirmeye çalışıyorum. Durmuyor. Emekçi, gözlemeci Zozan Ana. Oklamamı Önce küreği ya da. Meşhur oklama arkadaşlar. Patatesli gözleme yapıyor. Evet. Ekmeğini, parasını gözlemeden kazanıyor. Ekmeğimizin peşindeyiz arkadaşlar. Başka hiçbir derdimiz yok. Mert'de şansıma patatesli böreği çok seviyormuş. Arkadaşlarıma satacağım önce. Turistler ne anlar bizim böreğimizden, değil mi arkadaşlar? Çok şey kaçırıyor onlar. Vallahi. Bak orada çikolatalı şey yiyor. He, He. göster onu da göster. Orada. Şimdi Allah'ınızı severseniz çikolatalı mı Orada yoksa? çikolata. Burada patatesli, Evet, böyle el emeği, göz nuru. Görüyorsun hamburun da Öyle çok miydi? güzel oldu. Evet. Osman niye gidiyorsun? Burada şimdi Osman var. Selamlar. Onlar buradalardı. Onlar bizi Instagram'dan yazdı, Alaz'la beraber. Onların yanına geldik. Zozan da burada. Türkler burada buluştuk. Aynen. Mükemmel vakit geçiriyoruz. Hava çok sıcak, dışarı çıkamıyoruz. Evet, çok sıcak. Gözlemeleri bekliyoruz. Acıktık 4 Bir gözle. tane çıktı bu arada. Aha, 2 tane çıkmış, yiyeceğiz. Onlar kurumadan Burada da Alaz var. Selam. Onlarla birlikte 10 numara vakit geçiriyoruz. Palomino'da. Palevra'da keyfini çıkarıyoruz. Hemen bir community. Aynen. Siparişleriniz geldi efendim. Türkler hemen. Isra'da Zozan'ın garsonluğunu yapıyor. Öyle. Taze gözleme. Yani Kolombiya'nın Ipanama'sında, ne Ipanama'sı, neredeyiz biz? Palomino. Palomino'sunda. Isra buranın adını öğrenene kadar Ay, Türkiye'ye orada döneceğiz gideceğiz. biz. Gözleme bulmuşuz hem de patatesli. Lütfen Ödemeyi- reklamı yapılır yani. Ödemeyi keş alıyoruz. Evet. Lütfen. O zaman bize afiyet olsun, biz bunları gömeceğiz. Şimdi akşamları biz burada ne yapıyoruz? Onu göstereceğiz size. Burası bir bakkal aslında. Bakın burada böyle oturuyorsun. Burada böyle. Burada Zozan var, burada Isra var. Buralarda oturuyorsunuz. İçeriden biralarınızı alıyorsunuz. Market fiyatına. Geliyorsunuz burada, demleniyorsunuz. Mis gibi bedava hizmet. Biz de şimdi bira içeceğiz.
Tomorrow for sure. Tekrar sahile indik. Gün batımını izlemek için ama göremeyeceğiz. Hava bulutlu birazcık. Ama ortam efsane, efsane güzel. Evet. Yine evet dedim. Su içeceğim. Su içeceğim. Buralar özel mülkler, alanlar. Yani yine hosteller, oteller var burada. Ayrıca Muhtemelen- ne var? Coconut trees yani Biz varız. biz varız. Baksanıza kocaman Hindistan cevizi ağaçları. Mükemmel bir ortam var. Çok sessiz şu an. Sonuna kadar gideceğiz, yürüyeceğiz bayağı. Aşırı sakin, kimse de yok. Deniz hırçın, deniz değil okyanus. Binlerce fotoğraf çektik yine. Ama burada çekmeyeceğiz de nerede çekeceğiz? Evet, kesinlikle çok çok güzel. Sona doğru yürüyoruz. Bu arada ben botlarımla bayağı girdim denize. Biraz dalgalar fazla çıkıyor yukarı. Geçtiğimiz noktada bir anda sert bir dalga geldi. Islandık. Miniş bir yengeç. Oha, ne kadar hızlı. Ve geldik. Geldik. Mükemmel ötesi bir yere geldik. Zahmetli oldu ama baksanıza, burası tatlı su. Burası okyanus. Gün batımını buradan göremeyeceğiz. Ama çok güzel bir olay var burada. Yani çok çok güzel. Tarif edemiyoruz ya. Gerçekten efsane. Öyle. Şimdi birer tane biramızı Su içeceğiz. içeceğim. Evet dedim. Öyle. Öyle de demeyecektik. Bizim liste uzuyor gitgide. Sıkılıyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlarımız gidiyor, onları yakalamalıyız. Kayboluruz yoksa. Kaybolmuş, hava da kararıyor. Sular da yükseliyor. Evet, sular yükseliyor. Bakın. Mükemmel. Oo. Niye soğuk değil? Soğuk değil değil mi? Yok değil. Su çok güzel, gelsenize. Çok uzak ya. Bir 40-45 dakika yürüdük gelmek için. Biz karanlığa kaldık. Göz gözü görmüyor. Yerliler bile erkenden döndü. Biz yeni dönüyoruz. Kek gibi dönüyoruz şu an. Dönmeye çalışıyoruz. Bizimkiler de önde ve büyük bir dalga. Osman, Zozan, hepsi burada. Alas. Önden gidiyorlar. Çok karanlık. Kocaman mavi yengeçler var. Evet, güçlendi. Dalga da güçlendi. Hem korkutucu hem eğlendirici. Göz gözü görmüyor. Göz gözü görmüyor. Her yer pus. Tut kolumu. Dalga geri çekiyor. Ah! Bir saniye. Ha. Ha şey, İyi. tahtaya girmişim. Tahtaya girmişiz. Terlik gidiyordu benim. Bu da böyle bir alan oldu. Sen benim önümden yürür müsün? Biraz daha yukarıdan. Bakın burada bir tane yengeç var. Bu hiçbir şey, minicik bu. Bunun 3 katı büyüklüğünde yengeçler var. O kadar karanlık ki. Osman, ne düşünüyorsun? Her şey çok karışık. Suyumuz bitti. Biramız yok. Evet, biramız da Zor bitti. şartlar altındayız şu anda. Deneyeceğiz şansımızı ama bu sefer. Survive edebilecek miyiz? Bak burada kocaman var bir tane. Oha, GoPro bozuldu. Bakın.
Burada da var. Gel gel. Yukarısı deli gibi. Aha burada da var. Burada da var. Bakın minik minik dolaşıyorlar hepsi. Aha miniklere bakın. Oo. Ne gördük? Karayipler'de sıradan bir gece. Mavi yengeçler karanlıkta üremeye çıktılar. Şimdi biz fi tarihinde mavi yengeç yedik Antalya'da. Isra vejeteryan. Ve bu mavi yengeçlerin öcü bence. Bence de. Haklı çocuklar. Ben de yemişim benden falan. Çok pişmanım. Özür diliyor. Ama her yerden çıkıyorlar kocaman kocaman.